Herkese bol, bereketli, hayırlı günler. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Bağcı. Kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayının ilk haftalarında olmamıza rağmen mevsim şartlarına göre yağmur ve kar yağışı oldukça az gözlemlendi. Bu sebepten dolayı hem bu sezon için hem önümüzdeki sezonlar için kuraklık oldukça bir tehlike oluşturmaya başladı. Peki bu kuraklıktan hem bu sezon için hem de önümüzdeki sezonlar için nasıl mücadele edebiliriz? Ne gibi önlemler alabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Kuraklık nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bildiğimiz üzere çiftçilerimiz üzerinde en fazla korku yaratan etmen kuraklık oluyor. Çünkü gübre bir şekilde atılıyor. Tohum bir şekilde ekiliyor. İlaç bir şekilde veriliyor ama su olmadığı zaman, bir mevsim kurak geçtiği zaman bitki büyümesine rağmen verimde ve kalitede düşüş yaşanıyor. Bunun için ne gibi önlemler almalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, video hakkında soru ve görüşleriniz varsa yorum kısmına eklemeyi unutmayın. Bir önceki videolarımızda da azotlu, fosforlu ve potasyumlu gübreleri incelemiş. O videolarda izlemediyseniz kanalın açıklama kısmına videoların linkini bırakıyorum veya kartlardan da o videoya ulaşabilirsin. Evet, çiftçimizin ve biz üreticilerin ve diğer üreticilerin, ekonomide olan insanların en çok korktuğu şey kurak, yani suyun azalması. Peki bu kuraklık nedir? Bundan bahsedelim. Kuraklık mevsim şartlarına göre yağışların ve karın az olmasıyla beraber bitki bünyesinde bulunan suların çekilmesi, toprak bünyesinde bulunan suların azalması ve bitki kök bölgesinde bulunan nemin azalması sonucu olan mevsimsel bir rahatsızlıktır. Bu mevsimsel rahatsızlıktan kastımız şöyle. Örnek verecek olursak Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayında ilk haftalarında mevsim şartlarına kar yağışının az olması, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarının ilk haftasında yağmur yağışlarının az olması, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarının sonlarına kadar da yağmur yağışlarının az olması kuraklığa büyük bir etki sağlıyor. Bu sezonda da 2022 ve önümüzde yeni girdiğimiz 2023 yılında da bu mevsimlerde yağmur ve kar yağışının oldukça az olduğunu gözlemledik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Mart, Nisan, Mayıs aylarında güzel yağmurlar alırız ve bitkilerimiz bu şekilde gelişimini sağlar. Peki tarımda kuraklık nedir? Bundan bahsedelim. Tarımda kuraklık çiftçilerimizin de en başta söylediğim gibi korktuğu bir alandır. Çünkü tohumumuzu ekiyoruz, gübremizi atıyoruz, ilacımızı atıyoruz ama yağmur yağmadığı zaman, kar yağmadığı zaman bitkilerde gelişim gözlemlenemiyor. Çünkü bitki kökünde bulunan nemli yapıyla bitki boyunu yükseltip ve vejetatif aksamı geliştirerek generatif aksama hazırlamaya çalışıyor. Yani bitki boyunu yükseltip meyve ve tohum verimini artırıyor. Bunun için yağmur ve yağışlar, kar yağışları da azalmasıyla birlikte bitki kök bölgesine bulunan nem azaldığı için bitkilerimizi olumsuz yönde etkileyecek. Bitkinin toprakta bulunan bitki besin elementlerini alması için, yani iletim demetlerinde ilerletmesi için bünyesinde su bulundurması gerekiyor ve topraktan kök kılcalları ile bu elementleri alması gerekiyor. Bunun için de toprağın belli bir nem oranına, bitki bünyesinin belli bir su oranına ihtiyacı var. Eğer yağışlar ve karlar olmazsa bitki bünyesinde bitki besin elementleri ilerleyemeyecek. Bu sebepten dolayı bitkide verim ve kalitede düşüklükler gözlemlenecek. Bu sebeplerin doğrultusunda da verim ve kalitenin azalmasıyla birlikte ülke piyasasında ektiğimiz buğdayların, arpaların, çekirdeklerin, şeker pancarların üretimi azalacak ve diğer gıda maddelerine de bu fiyatlar ister istemez yansıyacaktır. Onun için kuraklık istenilen bir durum değildir. İnşallah önümüzdeki aylarda güzel yağmurlar, güzel karlar alırız. Peki kuraklıkta şu an ekilen arazilerde ne gibi önlemler almalıyız? Biraz da bunlardan bahsedelim. Şu an çoğu bölgelerimizde tahıl gruplarımız Eylül-Ekim ayı ile birlikte ekildi ve arazilerde hazır bir şekilde bekliyor. Üstüne kar ve yağmurun yağmasıyla beraber bahar dönemine 10-15 santim formda girmeye hazırlanıyor. Ama kuraklığın olmasıyla birlikte bu işlemler bitkide yavaş gerçekleşiyor. Yani hazır durumunu bulamıyor. Peki biz şimdi nasıl önlemler almalıyız? Tohumumuzu ektik. Önümüzde
Mart ayları ve Nisan aylarının gelmesiyle birlikte azotlu gübre uygulamaları gerçekleştirip sıvı gübre ve ilaçlamalar yapacağız. Özellikle bu anlatacaklarım kıraç araziler için geçerli. Çünkü sulu araziler için farklı metotlar var. Onlardan bahsedeceğiz. Kıraç arazilerimizde suyumuz yok. Bitkiyi sulayamıyoruz. Bu sebepten dolayı şu yöntemleri izleyeceğiz. İlk olarak tohumumuzu toprakla buluşturduk ve üst gübremizi atacağız. Üst gübrelerimiz de neydi? Azotlu gübrelerimizdi. Bu azotlu gübreler bildiğiniz üzere uçucu bir yapıya sahip. Eğer toprak nemli veya yağmur yağmadıysa azotumuzun belli bir miktarı uçacak. Bunun için de toprağımızda nem oranını iyi ayarlayıp ona göre atmamız gerekiyor. Hem bitkinin gübreyi attıktan sonra yağmur ve toprak neminin olmasıyla beraber strese girip gübrenin erimemesiyle birlikte yanma formuna geçmesinden dolayı hem gübreden kaybımız oluyor hem bitkiden kaybımız oluyor. Yani kurak giden mevsimde özellikle azotlu gübrelerimizi uygularken bitki nemliyken, yani toprak nemliyken ve yağmurdan önce veya yağmurdan sonra atıp hem bitkinin yanma stresinden kurtarmayı hem de bitkinin daha iyi şekilde gelişmesini sağlıyoruz. Baktık önümüzde yağış yok, gübremizi atmayalım. Hem ne siz zarar edin hem de bitki yanmasın. İkinci metodumuz ise bildiğiniz üzere yabancı ot ilaçlarıyla birlikte sıvı gübreleri kullanıyoruz. Örnek verecek olursak 1000 litrelik bir holderimize, ilaçlama tankımıza 40 dönüme yetecek şekilde hazırlıyoruz. Bununla birlikte hem mazottan tasarruf etmiş oluyoruz hem de uygulama saatinden, yani bir birim alana daha az vakit harcamış oluyoruz. Ama şöyle örnek verecek olursak bir bitkiyi ne kadar kurak mevsimde suyla buluşturursak o kadar iyi. Şimdi ilaçlamayla birlikte bitki biraz strese girecek. Bunun için yağmurun da yağmamasıyla birlikte bitki gerilemeye başlayacak. Bu istenilen bir durum değil. Bundan dolayı bitkimize ilacı verirken ilaç dozunu biraz kısıp su oranını biraz artırmamız gerekiyor. Yani bir dönüme 10 litre su gidiyorsa bir dönüme 20 litre su gidecek şekilde ilacımızı ayarlamamız gerekiyor. İlaç miktarımız aynı ama su oranını biraz artırıyoruz. Bu sebepten dolayı hem bitki strese girmemiş olur suyla beraber, hem de toprak bünyesi biraz daha nemleneceği için bitkide sıkıntı olmaz. Bir nebze de olsa kuraklıktan kurtarmaya çalışmış oluruz. Bir sonraki yöntemimiz ise kardeşleme döneminde merdane çekip topraktaki hava boşluğunu bastırarak nemini sabit tutmak. Bu da bir nebze olsa kuraklıktan bizi önlemiş oluyor. Topraktaki hava basıncını kapatarak, hava boşluklarını kapatarak bitkideki ve kökteki nemi bir nebze de olsa hava boşluklarına kaçırmadan kök bölgesini nemli tutmamıza yardımcı oluyor. Şu an bu dönemde kıraç arazilerimizde uygulayabileceğimiz kuraklıkla önlemler bu şekilde. Suyumuz olmadığı için ne kadar kültürel yöntemlerle ilerleyebilirsek o kadar çok verim alabiliriz. Peki sulu arazilerimizde şu anki dönemde ne yapmamız gerekiyor? Barajlarımızın, derelerimizin, sulama kuyularımızın, yağışların ve karların az olması sebebiyle çekildiğini ve suların azaldığını hep birlikte gözlemliyoruz. Bundan dolayı sularımızı tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Çünkü sularımız bittiği zaman her şey durur. Hayat durur. Bunun için sularımızı düzenli ve dengeli bir biçimde vermemiz gerekiyor. Yani buna da şöyle örnek verecek olursak. Kuyumuz var veya dereye dinamo attık, su motoru attık. Çalıştırıp arkamızı dönüp 10 saat, 11 saat, 12 saat su vermememiz gerekiyor. Bitkinin su saati 5 ile 6 saat arasında değişiyor. Eğer biz bitkiye fazla su verirsek hem toprak yapısında fazla su birikeceği için hem de bitkinin kökünde nem olacağı için bitkiye zararı oluyor. Hem de suyumuzdan israf yapmış oluyoruz. Bunun için bitkiye yeteri kadar su vermemiz gerekiyor. Fazlasını verdiğimiz zaman bu bizim hem su miktarımızda kayıp hem de mazot veya elektrik açısından kaybımıza yol açıyor. Bu sezonda kıraç ve sulu arazilerimizde kuraklıkla mücadele etme metotlarımız bu şekilde. Peki önümüzdeki sezonlarda ne yapmamız gerekiyor? Temelden
sona kadar hangi işlemleri uygulamamız gerekiyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. İlk olarak kıraç arazilerde nadas ve münavebe işlemleri geliyor. Buğday ve arpa, nohut, çekirdek, şeker pancarı gibi bitkileri ektikten sonra ikinci metodumuz olan toprak işleme işlemleri başlıyor. Toprak işleme işlemlerinde ilk yapmamız gereken ve en çok dikkat etmemiz gereken özellikler toprağı fazla işleme sokmamak. Gerektiği kadar işleme sokmak. Çünkü bazı bölgelerimizde pulukla sürümün ardından gerekirse 3 kazaya, gerekirse 2 sefer tırmık çekilerek ekim işlemi gerçekleşiyor. Bu bazen hatalı işlemlere yol açıyor. Çünkü toprağı ne kadar havalandırırsak o kadar bize zararı oluyor. Bu sebepten dolayı toprağımızı ne kadar yerinde ve zamanında işlersek topraktaki tav oranını kaçırmayıp toprağın nemli ve rutubetli olmasını sağlıyoruz. Üçüncü metodumuz ise tohum seçimidir. Çünkü tohum bitkinin en temel büyüyüp gelişeceği ve ilerleyen süreçlerde nasıl bir bitki olacağına karar veren kısmıdır. Tohumlarımızı artık hangi bölge olursa olsun sert iklimlere, kurak iklimlere dayanıklı bir tohum seçmemiz gerekiyor. Bu sebepten dolayı tohum seçimine dikkat etmemiz, sert ve kurak iklimlere giden tohumlar kullanmamız gerekiyor. Artık tohumumuz toprakla kavuştu. İlerleyen süreçlerde de bir önceki videolarımda bahsetmiş olduğum fosforlu gübrelere dikkat etmemiz gerekiyor. Fosforlu gübreler bildiğiniz üzere kurak ve sert iklimlere dayanıklı bitki yetiştirmeyi sağlayıp bitkinin kökle beraber büyüyüp gelişmesini sağlayan bir elementtir. Bu sebepten dolayı fosforlu gübrelerimizi ekimle birlikte uygularsak kuraklıktan bir nebze de olsun etkilenmemesine yardımcı oluyor. Bir diğer metodumuz ise artık tohum toprakla buluştu. Gerekli yağmurlar yağdı veya yağmadı. İlerleyen süreçlerde yine bir önceki anlattığımız gibi ilaçlama ve gübreleme işlemleri gelecek. Onları da yine o metodlara dikkat ederek uygulamamız gerekiyor. Sulu arazilerde ise kuraklıktan su tasarrufu yaparak korunmamız, su tasarrufu ile bitkilerin daha verimli bir şekilde büyümesini sağlamamız gerekiyor. Fazla su her zaman bitkiye zarardır. Yeteri miktarda su verdiğimiz zaman kuraklıkta en fazla dikkat etmemiz gereken aslında biz insanların çevre düzenine dikkat etmesi gerekiyor. Ne kadar israf edersek o kadar çok geleceğe yatırımımız azalıyor. Gelecekteki su birikimleri kendi elimizde. Suları ne kadar az israf edersek ileriye o kadar çok güzel, verimli araziler bırakabiliriz. Verimli barajlar, verimli göller, verimli dere yatakları bırakabiliriz. Bu sebepten dolayı sularımızı israf etmeden kullanmayı, gerekli miktardan fazla su vermemek bizim gelecek için en iyi alacağımız önlemlerden bir tanesidir. Videomuzun burada sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, video hakkında soru ve görüşleriniz varsa yorum kısmına eklemeyi unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Veriminiz bol, kazancınız yüksek olsun. Hoşça kalın.